Merhaba güzelliklerim. Bugün de bu örgü modelini öreceğiz birlikte sizinle. Bakın şuna bir bakın. O kadar kibar ve zarif duruyor ki. Çok güzel bir örgü modeli bu. İki tarafından da güzel görünen bir örnek. Bakın şöyle. Şahane duran bir tığ işimiz var. Birlikte örelim. Hadi alın ipinizi, tığınızı, gelin. Birlikte örgümüzü başlayalım. Şöyle 2,5 milim bir tığ kullanacağım. Şunu çekelim şu tarafa. Bakın şöyle 2,5 milim bir tığ kullanacağım. Ve çok kalın olmayan merserize bir iple size modelimi anlatmaya çalışacağım. Evet. Önce ne yapıyorduk? İpimizi tığımıza alalım. Ve şöyle 8 ve katları olarak zincirlerimizi çekelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın zincirimizi böyle ayarlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi sonda 2 tane daha zincir çektim. Şimdi bu birinci zincirimi bakın ve ikinci zincirimi fazladan çektim. 1, 2, 3 zincir çekerek dördüncü zincirime batırıp buraya bir trabzan yaptım. Şöyle bakın. Tekrar ip aldım. Sıradaki zincirime batırdım ve yine bir trabzan yaptım. Sıradaki zincirime batırdım. Buraya bir trabzan yaptım. Bütün zincirime trabzan yaparak devam edeceğim. Bakın. Tamamını trabzan yapalım. Evet, ilk sıramız bakın böyle tamamlandı. Burada 1, 2, 3 zincir çekip geri döndüm. Birinci trabzana değil, ikinci trabzana sık iğne ile bağladım. Bakın. Bir zincir çekip tığımın üzerine ipimi aldım. Bakın. 1, 2, 3, dördüncü trabzana batırdım ve ipimi aldım. Şimdi burada biraz uzatarak da çekebilirsiniz ya da 3 defada çekebilirsiniz. Bakın şöyle. İpimi aldım. Aynı yere tekrar batırdım. Bakın ya şöyle uzatarak çekin biraz. Yumuşak bir örgü düşürün. Eğer bunu yapamazsanız 3 defada çekin. 1, 2, 3. Bakın böyle de yapabilirsiniz. Elinize hangisi yatarsa. 1, 2 zincir çekip tekrar aldım. Bakın aynı yere yine 3 tane. Dediğim gibi biraz uzatarak çekebilirsiniz. Yapamazsanız 3 defada çekin. Şöyle. Olur ya elinize yatmaz. Bir zincir çektim. 1, 2, 3, dördüncü trabzana batırıp buraya bir tane sık iğne yaptım. Bak şöyle. Bir zincir, tığma ipimi aldım. 1, 2, 3, dördüncü trabzana batırdım. Ve iki seçenekten birisini yaparak devam edebilirsiniz. Bakın o biraz kabarık duruyor böyle. Bunlar düz trabzan gibi duruyor. Şu şekilde. 1, 2 zincir. Aynı yere yine 3 tane trabzan. 1,
2 ve 3. Şöyle. Bir zincir, 1, 2, 3, dördüncüye batırıp sık iğne yaptım. Bir zincir, 1, 2, 3, dördüncüye batırarak, bakın şimdi burada da ipi uzatmalı göstereyim isterseniz. Şöyle 1, 2, 3. 2 zincir ve yine aynı yere 3 tane. 1, 2 ve 3. Bir zincir, 1, 2, 3, dördüncüye bir sık iğne yaptım. Evet, bakın görüntü bu. Şöyle çok büyük bir fark yok ama bu biraz daha kabarık ve yumuşak duruyor. Bu normal bildiğimiz trabzanlar gibi duruyor. Şöyle. Bir zincir, 1, 2, 3, dördüncüye ve bu sıramı böyle tamamlayacağım. 2, 3. Bir zincir, 2 zincir çekeceğiz arada ve yine aynı işlemi yapacağız. Şöyle bir zincir, tekrar bir zincir çektim. 1, şimdi kenardayım. 2, 2 zincirimi çekip üçüncüleri yapacağım. 2 ve 3. Bir zincir çekip şu kenardaki en sona batırdım ve şöyle. Bir de zincirimin üzerine batırdım. 1, 2, 3 zincir çekip döndürdüm ve hemen bunun dibine batarak buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Bakın şöyle. 1, 2 zincir çekip bu 2 zincir çektiğim boşluğun içine batırdım ve bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çekip aynı yere tekrar bir tane daha. Bakın şöyle minik bir yuvacık oluştu. 1, 2 zincir çektim. Tığıma ipimi aldım. Bakın burada çapraz bir görüntü elde edeceğiz. Şimdi bu boşluğa değil, ikinci boşluğa alttaki, bakın şunlardan birinciye değil ikinciye batarak şöyle uzunca bir trabzan yaptım. Bakın yine uzatarak biraz. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma ipimi aldım. Şimdi bunun ikinci bacağını yapacağız. Şu boşluğa yapacağız. Bakın şu boşluğa. Yalnız arkadan alacağız. Bakın şöyle. Şöyle arkadan alıp uzattım ipimi yine. 1, 2 kere de çektim. Şöyle bir çapraz bir görüntümüz var bakın. 1, 2 zincir. Bu araya girdim. Batırdım. 1, 2, 3. Aynı yere tekrar bir sık iğne ve buraya minicik bir yuva oluşturdum. 1, 2 zincir çekip sıradaki, bakın şu ara boşluğa geldik. Burada 2 boşluğum var. Birinci boşluğu bırakıp ikinci boşluğa bir trabzan yapacağım. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve bakın bunu şimdi birinci boşluğa arkadan tığıma taktım ve aldım. Şöyle. 1, 2 zincir sıradaki boşluğun içine. Bakın gördünüz mü? Burada bir çapraz çapraz bir göbekler oluşturmuş olduk. 1, 2, 3 zincir. Bir kere daha burayı göstereceğim. Şöyle bakın yaptım. Şimdi birinci boşluğa değil ikinci boşluğa hafif uzatarak bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çekip
Tığma ipimi aldım. Şimdi birinci boşluğa batacağım ama arkadan batacağım. Aldım ipimi. Yine hafifçe uzattım ve oldu. 1 2 zincir. 1 2 3 zincirle yuvayı yaptım. Evet, sona doğru geldik. Şimdi bakın. Böyle. 1 2 zincir. 3. Şimdi bakın sona geldik. 1 2. Şimdi şurada şöyle buraya bir zincir atmıştık. Şurası. Bunun içine bir tane trabzan yaptım. Bakın başlangıcımızda da bu şekildeydi. Buraya bir zincir attım ve yine aynı yere bir tane daha trabzan yaparak şöyle buraya da bir tane yuva oluşturmuş oldum. 1 2 3 zincir çektim ve döndürdüm. Şimdi burada yarım örnek gireceğiz. Bir sırada tam örnek, bir sırada yarım örnek gireceğiz. Şimdi buraya 3 tane trabzan yapalım. 1 2 3. Bakın hafif uzatarak çektim burada. Dediğim gibi iki seçenekli de gösterdim. Canınız hangisini isterse. Bir zincir ve burada yaptığımız bu minik yuvaya, bakın bunun üstündeki minik yuvaya bir sık iğne ile bağladım. Bir zincir çekip tekrar şu yaptığımız bakın çapraz yuvanın içine, bu çapraz yuvanın içine 3 tane trabzan. 1. Aralara yaptığımız yuvalara, tepelere yaptığımız değil. 1 2 ve 3. 1 2 zincir çektim ve yine aynı yere 3 tane trabzan. 1 2 ve 3. Bakın şöyle. Bir zincir, bu yaptığımız minik yuvaya bir sık iğne. Bir zincir, bu çapraz yaptığımız yuvanın içine 3 trabzan. 1 2 ve 3. 1 2 zincir çektim. Aynı yuvaya yine 3 tane, sırayı böyle tamamlayalım. Bakın. Şöyle. Ne kadar görünüyor bilmiyorum da buralar böyle çapraz çapraz. Çok hoş bir görüntü çıkartıyor örgü. Sırayı tamamlayalım. En sona geldiğimizde bakın şuraya şöyle, bakın burada hazırlamıştık bunu. Buraya 4 tane yapacağım. 1 2 3 dördüncüyü de bakın şöyle çekiştirdim. Görünen zincire batırarak buraya da şöyle yapmış oldum. Yarım olarak tamamladım. 1 2 3 zincir çekerek geri döndüm. Bakın örneğimiz nasıl oluştu. Gördünüz mü? 3 zincir çekerek geri döndüm ve bakın buraya hemen bir sık iğne yaptım. 1 2 zincir çektim. Şimdi burada bakın 2 tane yine ara boşluğumuz oluştu. Birinciye değil ikinciye batırdım. Bir trabzan. 1 2 3 zincir arkadan aldım ve ikinci bacağını da yapmış oldum. 1 2 zincir ara boşluğa girdim. Şöyle. 1 2 3. 1 2 zincir. Burayı artık biliyoruz. Şöyle. 1 2 3 zincir. İkinciyi yaptım çaprazımı. Şöyle. 1 2 zincir. 1 2 3. Aynı yere bir tane daha. Sıramızın sonunu da başladığımız gibi bitirelim. Bakın yine 2 tane sık iğne ile burayı bitirdim. Şöyle.
1, 2. Şimdi şu baştaki işlemimize geri döndük. Bakın şu modeli yapıyoruz. Hemen önündeki sık iğneye batırdım. Bir zincir çekip yine yuvamın içine 3 tane trabzanımı yaparak tamamlayacağım. Bir sırada tam örnek, bir sırada yarım örnek olarak bir tam bir yarımla başlayacağız ki bu kenarımız düzgün bir şekilde ilerleyebilsin. Evet, yine örneğimi aynı şekilde kurarak ilerleyeceğim. Bir zincir buraya batırdım. Bakın. Şimdi gördüğünüz gibi tekrara girdik. Yani bir yarımı bir tamı anlattım. Tekrar tam olan sıramı başladım ve örneğimi tamamlamış oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de benimle birlikte örersiniz ki bu örnekten çok çok güzel yelekler ve hırkalar, şallar olur. Çünkü ben çok beğendim. Bakın şöyle ne kadar net gösterebiliyor bilmiyorum da kameramız, ama müthiş bir örnek anlattım size. İnşallah beğenirsiniz. O zaman ne diyelim? Hoşça kalın, sevgiyle kalın, abone de olup benimle kalın.